Herkese merhaba. Bu yoğun iş temposundan böyle bazen kaçmak lazım. O yüzden bırak geride kalsın diyelim ve ben yola çıkayım. Renault Türkiye yeni Duster'ın lansmanı için bize çok güzel bir teklifle geldi. Dedi ki ben bu sefer lansman yapmıyorum, kendi lansmanını kendin yap. Biz de iş yerinin, ofisin o sıkıcı ortamından, o karmaşasından çok merak ettiğimiz bir yere geldik. Neredeyiz? Tuz Gölü'ndeyiz. Dacia Duster, pardon artık Renault Duster oldu. İlk çıktığı zaman yani 2010 yılında Dacia bu otomobilin bu kadar başarılı olacağını acaba biliyor muydu? Bence bilmiyordu. Doğru bir hamle yaptı ve ilk çıktığı yıldan itibaren Dacia markasının en çok satan otomobili oldu. Tüm dünyada şimdiye kadar 2.4 milyon adet Duster satıldı. Bu 3. nesil Duster. Önünde kocaman Renault yazıyor. Onu birazdan anlatacağım ama öncesinde otomobille ilgili ufak detaylar vermem lazım. Çünkü 3. nesilde Duster'da değişen çok fazla şey var. Bunlar neler mi? En önemlisi bir Duster'a ilk kez bir elektrifikasyon geldi. Yani artık hibrit ve mild hibrit motorlar bu otomobilde mevcut. Onun dışında motorlar demişken artık dizel Duster yok. Şimdi gelelim bu otomobilin önünde niye kocaman Renault yazıyor? Artık Renault Duster bir kere Türkiye'de üretiliyor. Bu da zaten 3. neslin en önemli özelliklerinden biriydi. Ve Türkiye'ye Renault olarak satılıyor. Ama Duster halen bazı ülkelerde özellikle de Avrupa'da hala Dacia adı altında satılıyor. Renault adı altında satılan ülkeler acaba kimler? Bir kere Güney Amerika'yı sayabiliriz. Güney Afrika'yı sayabiliriz. Fas, Rusya, Ukrayna, Orta Doğu, hatta Uzak Doğu'da artık bu otomobil Renault Duster olarak satılıyor. Aynı Türkiye gibi. Tabii Türkiye'de üretiliyor olmasının ve Renault adı altında satılıyor olmasının Türkiye pazarı için de önemli bir avantajı var. Dacia'nın en çok satan modeli olduğu için ve satışları çok kuvvetli olduğu için artık Renault markasına çok kuvvetli bir C SUV aday girmiş oldu. Böylelikle uzun süredir en çok satan otomobil markası olamayan Renault bu nedenle 2024 yılının Temmuz ayının sonu itibariyle satılmasına rağmen bu sene bile Duster sayesinde Renault Türkiye'de en çok satan marka olabilir. Şimdi 3. nesil Duster'da neler gelişti? Bir kere öncelikle platformundan bahsetmek lazım. Bu Renault'un CMF-B platformundan oluşan bir otomobil. Peki bu platforma sahip başka hangi otomobiller var? Renault Clio, Türkiye'ye gelmeyen Renault Arkana, yine Dacia Jogger ve Dacia Sandero. Peki bu platform otomobilin boyutlarını etkilemiş mi? Evet, biraz etkilemiş. Biraz boyu artmış ama böyle çok ciddi anlamda artmamış. Biraz genişlemiş fakat biraz alçalmış. Ama alçalmış derken otomobilin yerden yüksekliği yani arazi kabiliyeti biraz daha iyileşmiş. Çok fazla değil, 7 milim kadar iyileşmiş. Fakat bu da tabii ki arazi için önemli bir değer sayılabilir. Bizi takip ediyorsanız muhtemelen daha önceki Dacia'nın 2027 yılı uluslararası oyun planını açıkladığı bir videomuz vardı. Orada da böyle kocaman bir Bigster göstermiştik. Aslında bu otomobil Bigster konseptinden çıkma bir otomobil. Bigster evet 2025 yılında bir daha üretilecek fakat bu otomobil ona çok benziyor. Daha köşeli hatlar, daha böyle kaslı, yan tarafında kullanılan malzemelerin daha fazla olması, koruyucu malzemelerin daha doğrusu daha fazla olması bunu böyle çok daha modern, çok daha şık bir off-road otomobili görünümüne kavuşturmuş. Yani pazardaki diğer rakipleri, diğer CSUV'ler gibi değil, bu otomobil böyle daha off-road vari, daha böyle kaslı ve canavar bir görünüme kavuşmuş. Tabii ki bu otomobilin bir özelliği daha var diğer otomobillere göre. Çoğu rakibinde olmayan 4x4 özelliği var. Tabii
tabii ki bunu belli versiyonlarda alabiliyorsunuz. Plastik özelliklerinden bahsederken şundan da bahsetmek lazım. Otomobilde kullanılan plastiklerin %20'si geri dönüşülebilen malzemeden yapılmış. Özellikle şu dodikler, kapıların altındaki çıtalar, kapıların üstündeki çıtalar, o tampon hatları vesaire farklı bir teknikte geri dönüşebilen malzemeden oluşturuluyor ve hiç boyanmamış. Böyle içine baktığınız zaman nokta nokta çok güzel detaylar görebiliyorsunuz ve bunların bir özelliği de hiç çizilmiyor olması. Bu arada jantlarından da bahsetmek lazım. Bir önceki nesillere çok benzer jantlar vardı. Fakat bu otomobilin jantları bir boy daha büyük. 18 inç. Tabii bu da donanıma bağlı geliyor. Otomobilin standart donanımında, en alt donanımında 17 inç jantlarla geliyor. Fakat onlar da bu jantlara çok benzeyen jantlar. Şimdi otomobilin çok değişen ön tarafına biraz da göz atalım. Ön tarafta en çok dikkati çeken tabii ki buradaki Renault logosu. Ondan bahsetmiştik. Ama burada amblem yok. Bir Renault yazısı var. O da Duster'ı diğer Renault modellerinden ayıran bir özelliği. İleride de Renault modelleri böyle mi olur? Onu bilemem. Farlar ve buradaki ızgara böyle tek parça gibi gözüküyor. Farlar LED, hatta artık zorunlu hale gelen GSR2 regülasyonlarına göre otomobilin farları da otomatik. Başlangıç donanımından itibaren LED olarak geliyor ama uzun farları yine halojen olarak kalmış. Otomobilin tamponu oldukça güçlü gözüküyor. Burada bakın aktif havalandırma girişleri var. Bunlar hem frenleri soğutuyor hem de aerodinamik yapıdan otomobile hem performans hem de yakıt tüketimi sağlıyor. Kaputu çok değişik. Şurada şöyle oval değişik bir görüntü var. Buradan baktığınız zaman özellikle otomobili kullanırken böyle daha kaslı bir otomobil kullanıyormuşsunuz hissi veriyor. Yeni Duster'ın cam proporsiyonları da değişmiş. Yani camla gövde arasındaki oran da değişmiş. Ön cam böyle biraz daha daralmış ama yapı olarak çift cam olduğu için artık daha sessiz hale gelmiş. Bunlar hep aerodinami için yapılan, aynı zamanda da yaya güvenliği için yapılan özellikler. Otomobilin içini biraz daha ferah kılmış da diyebiliriz. Şimdi bu otomobile özel bazı aksesuarlar var. Hemen hızlıca ondan da bahsedeyim. Mesela yukarıda bir taşıma çantamız var. Port bagajımız var. Yan taraflarda yine basamaklarımız, marş piyerlerimiz var. Yine arka tarafta Renault'un ürettiği bir çeki demiri var. Onlar tabii ki bu otomobile özel olarak yapılmış ve bunları servisten satın alabiliyorsunuz. İçeride de otomobilde bir sürü farklı opsiyonlar var. Onları da isterseniz içeride anlatalım. Ama öncesinde bir bagaja bakalım. Çünkü bagajda da biraz geliştirmeler ve değişiklikler var. Şimdi tabii bagaj demişken şu iri, aynı zamanda da şık spoilerden bahsetmeden olmaz. Oldukça otomobili şık gösteriyor. Hemen buraya baktığınız zaman da tavan raylarını görüyorsunuz. Bu tavan rayları böyle daha modüler şekilde katlanarak bu tip çantaların, bu tip taşıma aparatlarının ya da işte kayak vesaire, sörf her şeyin taşınmasını sağlayan bir hal alabiliyor. Ama bu üst donanım olan Tekno'da geliyor. Donanımları birazdan anlatacağım. Şimdi bagaj kapağı tabii ki elektrikli değil ama bagajda şöyle bir durum var. Bagaj büyümüş. Hem de bayağı bir büyümüş. Bir önceki nesle göre 73 litre daha artarak 520 litrelik bir hacme kavuşmuş. Ama bu otomobilde daha özel bir durum var. Bu otomobil 4x4 yani 4 tekerlekten çekişli. Eğer otomobili 4 tekerlekten çekişli olarak alırsanız bagajdan bir 50 litre kadar kaybediyorsunuz. Gerçi bagaj zeminini kaldırdığınız zaman tam boş stepneyi de orada görebiliyorsunuz. Ama tam boş stepneyi de otomobili alırken ekstra ücret ödeyerek almanız gerekiyor. O da bir opsiyon. Burada bir detay daha var. Onu da atlamayalım. Bagaj havuzu da var plastik. Onu da tabii ekstra olarak alıyorsunuz. Yani bu otomobilde bayağı bir ekstra var. Şimdi gelelim arka tarafa. Çünkü arka tarafta da gelişmeler var. Bir 3 santim kadar diz mesafesi artmış. Dolayısıyla bakalım benim gibi 1.90 boyunda normal standartlarda olmayan bir insan arka tarafta rahat edebilecek mi? Bu arada kapı kolunda görüyor musunuz? Jestun'un alınmış. Bu arada Tuz Gölü ve bu tuz güneşi öyle bir yansıtıyor ki otomobil 44 derece gösteriyor ve ayakkabılarımızın altı tuzdan dolayı eriyor. Ve her girdiğimizde içeride bayağı bir tuz birikiyor. Yani şuradaki tuzları eve götürsek herhalde bir senelik tuz ihtiyacımızı karşılar. Şimdi ne demiştik? Arka tarafta diz mesafesi 3 santim kadar artmış. Duster'ın arka diz mesafesi zaten çok iyi değildi. Ama hala benim bile konforlu bir şekilde seyahat etmemi sağlayacak yeterli bence diz mesafesi var. Otomobilin yüksekliği azalmış dedik ama bakın baş mesafesi konusunda da burada bence hiçbir sıkıntı yok. Koltuklar 60'a 40 olarak katlanıyor. Ortada herhangi bir kol dayama vesaire yok. Şuraları suni deri olmak üzere çift renkli ve şuraları biraz daha böyle kumaş mı, biraz daha böyle alkantara mı, böyle değişik bir kumaştan yapılmış koltukları var. Ama bu da üst donanım olan Tekno modelinde geliyor. Otomobilin ortasında şurada bir göz var. Telefon vesaire koyabileceğiniz. Burada yine 2 tane USB-C soketimiz var. Şarj soketimiz. Bakın şurada değişik bir şey var ama bundan ön tarafta bahsedeceğim. O da Duster'ın en önemli ve başka otomobilde pek görmediğim özelliklerinden biri. Onun dışında zaten Renault Duster'ın üretim amacı olabildiğince uygun fiyatlı otomobiller üretmek. Dolayısıyla arka tarafta öyle çok da fazla bir şey beklememek lazım. Rahatsınız ya, bu yeter. 4x4 olmasına rağmen buradaki şaft tüneli de çok yüksek değil. Evet, ayağım sığmıyor ama böyle ortaya oturduğum zaman yine 3 kişi burada rahatlıkla seyahat edebilir gibi gözüküyor. Ama tabii çok uzun yolculuklar olmamak kaydıyla. O zaman ne yapalım? Ait olduğumuz yere, direksiyona geçelim. Ön koltuğa. Şimdi Dacia Duster Renault Duster'a dönüştü. Dolayısıyla bir Renault direksiyonu geliyor ve amblem de artık karşınızda. Otomobilde yine ilklerden biri dijital gösterge
paneli var. 7 inçlik bu. Burada da yine 10 inçlik bir multimedya sistemi var. Ve bunlar giriş paketinden itibaren standart olarak geliyor. Yani aldığınız her Duster'da bunlar olacak. Burada yine markanın otomobile ne kadar güvendiğini gösteren kocaman bir Duster yazısı var. Evet, buralar falan sert plastik. Buralar da sert plastik. Ama kalite olarak, özellikle işçilik kalitesi olarak öyle çok göze batan bir durum yok. Aynı zamanda otomobilin dışıyla içinde bir tasarım uyumu var. Mesela farlarda o yan yatmış Y gibi gözüken gündüz farları var. Arka stoplar yine aynı şekilde ve mesela buradaki havalandırma ızgaralarında falan da aynı Y yapısı gözüküyor. Bu arada Tuz Gölü'nde inanılmaz bir sinek varmış. Bunlardan kurtulmamızın yolu yok. Vallahi aradan böyle geçerse, üstümüze falan konarsa kusura bakmayın. Onlar adına ben sizden özür dileyeyim. Şimdi burada gelişmiş bir multimedya var. Gelişmiş derken işte kablosuz Apple CarPlay, Android Auto bağlantısı var. Yine farklı donanımlarda üst donanımda gelen bir kablosuz şarj yerimiz var. Onun dışında bu 4x4 versiyonda 5 tane sürüş modu var. Offroad sürüş modu var. Yine burada bir bakın offroad monitör var. Offroad monitörden de otomobilin bütün yaklaşma açılarını, ne kadar yatay durduğunu vesaire her şeyi görebiliyorsunuz. Yine bunun yanında eğer buraya basarsanız bir 360 kamera var. Bakın arkayı, önü, solu ve sağı görebiliyorsunuz. Ve hepsine birlikte de bakarsanız her yönünü gösteren bir 360 kamera var. Multiview deniliyor bunun adına. Fakat bu da yine ekstra opsiyon olarak geliyor. Birçok fonksiyon bu multimedya ekranına entegre edilmiş. Yani klima bile bunun içinde. Fakat yine burada kısa yol tuşları mevcut. Bu arada yine üst versiyon olan Tekno donanım paketinde otomatik klima geliyor. Ama tabii ki tek bölgeli olarak geliyor. Hemen altında bir göz. Hemen demin bahsettiğim gibi 2 tane USB-C girişi, 12 volt soketi, kablosuz şarj istasyonu. Bu otomobil 4x4'ler sadece 6 ileri manuel viteste geliyor. Dolayısıyla bu motorda otomatik şanzıman yok. Ondan birazdan bahsedeceğim. Burada yine 2 tane bardaklığımız var. Burada da yine bir kol dayama ve kol dayamanın altta gözümüz mevcut. Yine kapı içi gözlerimiz, bardaklığımız, daha doğrusu şişeliğimiz gayet büyük durumda. Önceki Duster sahipleri, daha doğrusu ilk nesil Duster sahipleri arka camları elektrikli olarak açabiliyorlarsa açmak için buradaki ya da buradaki cam butonlarını kullanıyorlardı. Burada artık hepsini buraya almışlar. Arka camlar da yine kapının üstünde açılıp kapanabiliyor. Bu arada otomobil demiştik ya, GSR2 regülasyonuna sahip. Yani içeride 17 tane olması gereken aktif ve pasif güvenlik sistemi var. Şerit takip asistanları, adaptif cruise control, kör nokta uyarı sistemi, yaya algılama sistemi, acil fren destek sistemi vesaire bu otomobilleri hepsi mevcut. Zaten ön cama bakarsanız burada radarları, işte öndeki kamerayı vesaire her şeyi görebilirsiniz. Kadranda bütün bilgiler var ama çok alengirli, böyle renkli, canlı bir kadran değil bu. Her yere de sinek geldi ya. Yine direksiyonumuz oldukça şık, deri kaplı. Dilerseniz yine koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtmada ekstra donanım olarak alabiliyorsunuz. Direksiyonun üzerindeki kontrol butonlarından yine cruise kontrol vesaire her şey yapabiliyorsunuz. Ama multimedya kontrolü, kanal değiştirme, şarkı değiştirme, ses vesaire yine Renault'un klasiği olarak buradaki direksiyon kolonu üstünde kalmış. Otomobil yine kartla geliyor. Renault ve Dacia aynı şeyleri kullanıyor. Sadece artık Duster'larda arkada Dacia logosunun yerine Renault logosu var ama anahtar aynı. Bunu koyacağınız bir yer yok. Anahtar cebinizdeyken otomobile yaklaştığınız zaman otomobil kendi kendine açıyor. Hiçbir düğmeye basmanıza gerek yok. Ya da kapı üstündeki düğmeye de basmanıza gerek yok. Stop edip uzaklaştığınız zaman da kendi kendine kilitliyor. Buradan da yine otomobili start stop düğmesiyle çalıştırabiliyorsunuz. Bunların da tabii bazıları üst donanım paketinde geliyor. Şimdi size burada ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Daha önceki Dacia modellerinde vardı. Bu aslında bir telefon tutacağı. Bakın buraya telefonunuzu koyuyorsunuz şu şekilde açarak ve buradan navigasyon vesaire görebiliyorsunuz. Gerçi kablosuz bağlantı var ama yine de buradan bakmak isterseniz bakabiliyorsunuz. Bunun ama farklı bir özelliği var. Buna Renault U-Clip adını vermiş. Bakın buradan bunu çıkartıyorsunuz. Şurada bir aparatı var. Bakın burada da zaten bir şey kalıyor. Yine sinek, yine sinek. Ve bunu otomobilin muhtelif yerlerine 8 tane farklı klipse koyabiliyorsunuz. Mesela bunu buradan alıyorsunuz. Şu yanda bulunan yere takıyorsunuz ve yandaki yolcu için yine bir telefon tutacağı haline gelebiliyor. Bunu zaten herhalde aksesuar olarak alabiliyorsunuzdur. Ya da arka tarafta çocuklarınız çok mu sıkıldı? Hemen burada yine bir klips var. Buraya takıyorsunuz ve orada çocuklarınız işte video vesaire her şeyi izleyerek gidebiliyor. Bagajda yine ayrıca 2 tane sağda ve solda yine klips var. Ama klips derken sadece bunu kullanmıyorsunuz. Bardaklık olarak gelen bir aparat da var. Onu da buraya ya da arkaya koyabiliyorsunuz. Ya da ışık alabiliyorsunuz. Işık koyduğunuz zaman da işte bagaja, buraya vesaire koyabiliyorsunuz. Ve o otomobilin enerjisinden bağımsız olarak çalışıyor. Yani yanınıza el feneri olarak da alıp onu kullanabiliyorsunuz. Bu aksesuarlar bu otomobilde mevcut değil. Ama bunları koyabileceğiniz otomobilde 8 adet yer bulunuyor. 8 adet klip var ve bunların her biri de 8 kilo taşıyabiliyormuş. Çok güzel bir özellik. Bence bütün otomobillerde olması gereken bir özellik. Hemen buraya
Buraya gelirsek burada da 4 tane buton var. Bir tanesi ESP'yi kapıyor, bir tanesi far ayarını yapıyor yukarı aşağı, bir tanesi stop start sistemini devre dışı bırakıyor ya da devreye sokuyor. En soldaki ise yeni. Buna 2 kere bastığınız zaman bütün sistemler devre dışı kalıyor. Yani siz burada tek tek şerit takip asistanını, tabela algılama sistemini, hız ihlal uyarı sistemlerini, yorgunluk sistemlerini vesaire kapatabiliyorsunuz tek tuşla. Bu da bence çok güzel bir ayrıntı. Bunu daha önce Renault Rafale'de de görmüştük. Onun videosunu da buradan izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. O da güzel otomobil. Hemen altında da zaten elektronik el freni var ama zaten oto hold sistemi olduğu için kendi kendine durduğunuz zaman otomobil otomatik olarak el frenini çekmiş oluyor. O zaman içeriği anlattığıma göre yavaş yavaş sürüşe geçelim. Biraz da otomobil sürüşünde neler değişmiş ondan bahsedelim. Bu otomobilde sadece 2 tane donanım seçeneği var. Evolution ve Tekno. Tekno'da Evolution'dan farklı olarak otomatik uzun kısa farlar var. Isıtmalı yan aynalar var. Eller serbest çalıştırma var. Çift kademeli bagaj var. Koltuk döşemeleri farklı. Bel destekli yolcu koltuğu var. 18 jant var ve arka frenler disk. Motordan bağımsız olarak. Kablosuz şarj var. Modüler tavan rayları var. Sis farı var ve karartılmış arka camlar var. Bunun yanında yine Tekno modelinde opsiyon olarak alacağınız ön ve arka park sensörleri, multi-view kamera, kör nokta uyarı sistemi, yedek lastik yine dediğim gibi opsiyon olarak geliyor. Isıtmalı koltuk ve ısıtmalı direksiyon var. Tabi bir de demin bahsettiğimiz gibi otomatik klima var. Şimdi madem Renault Duster'ın 4x4 versiyonundayız, biraz böyle toprakta bozuk yolda gidelim. Otomobilde 3 motor var. Öncelikle onu anlatayım. İlki zaten bir önceki jenerasyonda da bulunan Eco G yani LPG'li versiyon. 1 litrelik 3 silindirli bir motor, fabrika üretimi LPG ve bu versiyon sadece Evolution donanım paketiyle geliyor. Onun hemen üstünde ikinci motor olarak yeni bir motor geliyor. 1.6 litrelik E-Tech hibrit. Bu otomobil ise sadece önden çekiş olarak geliyor ama donanım olarak hem Evolution hem de Tekno versiyonları var. İçinde bulunduğumuz otomobil ise aslında serinin en üst donanım paketi diyebiliriz. Fiyat olarak da zaten o şekilde konumlandırılıyor. 1.2 litrelik yine turbo beslemeli 3 silindirli bir motor var bu otomobilin içinde. 130 beygir gücünde 230 Nm tork üretiyor. 11 saniyede sıfırdan 100 kilometreye çıkıyor. Bu mild hibrit yani hafif hibrit bir otomobil ve %10 kadar daha az tüketiyor. 100 kilometredeki tüketim değeri, acayip bir çukur vardı bu arada, 6 litre. Yine bu versiyonda sadece 4x4 olarak geliyor ve otomatik şanzıman seçeneği bu versiyonda ne yazık ki yok. Sadece 6 ileri manuel ile geliyor. İçinde bulunduğumuz Tekno donanıma sahip 130 beygirlik 4x4 versiyon serinin en pahalı versiyonu. 1.620.000 TL. Tabii o bahsettiğimiz opsiyonlar da buna eklenince yaklaşık fiyatı 60-70 bin lira da yükselebiliyor. Bu port bagaj çekidemiri, yan basamaklar, bunlardan bahsetmiyorum. Şimdi gelelim otomobilin yürürlüğüne. Duster'da bu kez arka tarafta bağımsız süspansiyon kullanılıyor. Bu da otomobilin hem konforunu arttırıyor hem de arazi kabiliyetini arttırıyor. Aynı zamanda tabii ki yol performansını da arttırıyor. Burada Renault yetkilileri masraftan kaçmamış. Tebrik etmek lazım. Yine bahsettiğimiz üzere arkalar eskiden kampanaydı biliyorsunuz. Şimdiki otomobilde ise sadece tabii ki Tekno pakette üst donanımda motor fark etmeksizin arkalar disk olarak geliyor. Bu da yine Duster'ın kaslarını geliştirdiği noktalardan biri. Şimdi otomobilde iddialı olan bazı yerler var. Mesela ses. Otomobilin yalıtımı oldukça geliştirilmiş. Özellikle ön çamurlukların içine ve kapıların arasına farklı izolasyon maddeleri konulmuş. Bu sayede de tabii ki izolasyon artmış. Gittiğimiz yol sağımız solumuz Tuz Gölü, oldukça bozuk bir zeminde gidiyoruz. Bu arada hemen sürüş modlarından da biraz bahsedeyim. Bir kere iniş kontrol sistemi var. Yani dik bir yokuştan inerken bu düğmeye bastığınız zaman Hill Descent Control devreye giriyor ve otomobil sabit bir hızla indirebiliyor. Burada yine sürüş modlarında Eco mod var. Arazi sürüşünde bile Eco modda kullanabiliyorsunuz. Otomatik, sürüşe göre ve yola göre kendini ayarlayan bir sistem var. Kar sürüşü var. Karlı ve buzlu zeminlerde o şekilde kullanabiliyorsunuz. Kum sürüşü var. Yine kumlu ve bu şekilde toprak biraz daha gevşek zeminde o sürüşü kullanabiliyorsunuz. Baksanıza. Uy. Bayağı kötü. Bu arada süspansiyonun eminimi hiç fena değil. Az çok siz de hissediyorsunuzdur kamera açılarında. Bu modların en sonunda ise lock modu var. Yani diferansiyeli kilitliyor ve bu sayede en gevşek yerlerden bile otomobil mümkün olduğunca kabiliyeti doğrultusunda çıkmaya çalışıyor. Tabi burada lastik önemli. Bu arada otomobilde bilmiyorum standart olarak bu şekilde mi geliyor ama Continental'in 4 mevsim lastikleriyle geliyor. Oldukça kaliteli lastikler bunlar. Bunun için de yine Renault'u tebrik ederiz. Lastik önemli. Şimdi Renault Duster'ı buraya gelene kadar yaklaşık bir 800 kilometre kullandım. Özellikle otobanda gayet fazla kullandım. Ses konusunda evet bir iyileştirme var. Bu net. Ama tabii üzerimizde port bagaj olduğu için oradan biraz uğultu aldık. Ondan kaçış yok. Biraz daha böyle 6. vitesi alıp sakin kullanırsanız bu yol boyunca
Tabii buralarda pek mümkün değil ama otoyoldan bahsediyorum. 6 litreleri yakalamak içten bile değil. Fakat tabii ki biz biraz daha performanslı kullandık. Çekimlerde motoru sürekli çalışır halde bıraktık. Biraz daha trafiğe girdik, dur kalklar vesaire vesaire. Otomobilin yakıt tüketimi biraz daha arttı. 8 litrelere yaklaştı. Ama sanırım bu motora sahip bir Duster'la bundan daha fazla yakamazsınız. Yani o derece kullandık. Katalog verisi son sürati saatte 180 km olarak söylüyor ama biz biraz daha üstüne çıktık. Yani oralarda rahat gidiyor. Merak etmeyin. Bagaja rağmen. Bu arada otomobil hafif bir otomobil. 1360 kilo. Bunun da tabii olumlu yanları var. Hem yakıt tüketimine hem de performansa, motor performansına oldukça olumlu etkisi var. Hafif olduğunu aslında kullanırken çok fazla hissettirmiyor ama gazlarken açıkçası hissettiriyor. Bakın mesela şimdi 3. vitesteyim. Şimdi 2. vitesi alıyorum. 40 km hızla gidiyorum. Şuralarda biraz yollar kötüydü. Yani bence gayet yeterli bir performans. Her ne kadar hibrit motor en güçlü motor olsa da 145 beygirlik bir gücü olsa da tork gücü onun biraz daha az. Bunun tork gücü biraz daha yüksek 130 Nm. Dolayısıyla bu otomobilin performans verileri o 145 beygirlikten hiç aşağı kalacak yanı yok. Zaten katalog verilerinde de bu kendini belli ediyor. Bu otomobilin sıfırdan 100 kilometreye hızlanma değeri 11 saniye, 145 beygirlik hibrit versiyonun ise 10.1 saniye. Öyle ahım şahım fark yok. Bu arada hafif hazır böyle sallanırken otomobilin arazi kabiliyetlerinden biraz bahsedeyim. Katalog verilerinden biraz bahsedeyim. Mesela bu otomobilin maksimum yan açısı, yani bir eğimli zeminde durabileceği maksimum açı 40 derece. Ve bu değer ne biliyor musunuz? Mercedes G serisinden bile 5 derece fazla. Zaten 13-14 senedir satılan Duster'ların kullanıldığı yerlere, videolara falan bakarsanız dört tekerlekten çekiş konusunda ne kadar başarılı olduğunu görürsünüz. Hatta bizim de bir Duster testimiz var Selim Ustaoğlu ile birlikte. Çok eğlenceli bir test. Eğer onu izlemediyseniz de ben yine linkini bırakırım. Onu da izlersiniz. Otomobilin 4x4 sisteminin hiç de küçümsenemeyecek kadar başarılı olduğunu orada görebilirsiniz. Bu arada yine ufak bir dipnot daha vereyim. Euro NCAP testi. Şimdi bu otomobil Euro NCAP testinden 3 yıldız aldı. Fakat Euro NCAP testleri artık sadece otomobilin güvenlik testi olarak algılanmamalı. Artık otomobilin içindeki elektronik sistemler, güvenlik ekipmanları, bunlarla ilgili de çok fazla puan kırılıyor. Şimdi bu otomobilde sonuçta ekonomik bir otomobil olması gerekiyor üretilirken. Üretim mantığı bu. Dolayısıyla evet birçok gerekli aktif ve pasif güvenlik sistemi bunda da var ama bazı güvenlik sistemleri bunda yok. Ve onlar olmadığı için de bu otomobilden bir hayli puan kırılıyor. Yani bir yıldızı neredeyse oradan gidiyor. Yanal testlerde, çarpışma testlerinde otomobil oldukça başarılı çıkıyor. Fakat kafadan çarpışma testinde özellikle arka yolcular için göğüs tarafında yaralanma riski bulunuyor. Biraz da buradan puan kırmışlar. Ama diğer bütün çarpışma testlerinden sadece geçer not değil, başarılı not almış. Euro NCAP sitesini açıp test sonuçlarına, test raporlarına bakabilirsiniz. Peki gelelim bizim asıl sorumuza, meşhur sorumuza. Ben bu otomobili alır mıyım? Bir kere çok iyi fiyatla çıktı. Ben bu kadar uygun fiyatla çıkacağını tahmin etmiyordum. EcoG 1.249.000 liralık otomobilde bile oldukça fazla donanım mevcut. Yani daha önceki Duster'larda olmayacak kadar standart donanım mevcut. Özellikle dijital kadran, multimedya ekranı bağlantıları vesaire GSR2'den dolayı tüm bu güvenlik sistemleri otomobilde mevcut. Bu nedenden dolayı ekonomik bir araç alacaksam biraz büyük, biraz böyle kaslı, gerektiğinde bozuk zeminleri kullanacağım, ailemle seyahat edebileceğim, işime gidebileceğim, gerektiğinde kampa gidebileceğim bir otomobil istiyorsam bence Duster oldukça mantıklı. O fiyatlara evet ben bu otomobili alırım ama donanım arttıkça fiyat biraz daha yükseliyor. O zaman seçenekler de fazlalaşıyor. Kafalar biraz daha karışabilir. Sonuç olarak çok güzel bir yere geldik. İlk defa Tuz Gölü'ne geldim. İnanılmaz keyifliydi. Fakat sağdan soldan yaptığımız araştırmalar doğrusunda bir de buradaki görevlilere de sorduk. İşte ne olur ne olmaz siz yine fazla açılmayın gölde dediler. Burada biz kepçe bile kaybettik dediler. Dolayısıyla bizim de hayallerimiz vardı böyle biraz belki Tuz Gölü'nde gazlamacılar falan ama risk almak istemedik. Onu yapmadık. Sadece Tuz Gölü'ndeki güzel görüntüleri eşliğinde güzel bir video hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarınızla birlikte aşağı yazabilirsiniz. Zaten kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Oto modunu alayım, offroad'dan çıkayım ve gazlayayım. İlk bir vites attığınız zaman bir kalıyor. O 100 kilometreye kadar çıktı. Güzel bir fren testi yapalım. Bu zeminde bile iyi durdu. Bence Duster kendini baya geliştirmiş. Görüşmek üzere.